Herkese merhaba, Ceren Dünyası'na hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği gibi bir süredir Bali Adası'ndayız ve önümüzdeki 2 gün boyunca Bali Adası'nın en popüler noktalarından 2 tanesini ziyaret ediyor olacağız. Bunlardan birisi Bali Adası'nın hemen karşısında bulunan Nusa Penida'daki Kelingi Beach, bir diğeri de Lempuyang Temple. Lempuyang Temple genellikle içinde bulunan cennet kapısıyla meşhur ve her sene milyonlarca turist bu cennet kapısına sadece bir fotoğraf çektirmek için gidiyor. Biz de yarın sabah erkenden uyanacağız ve ilk olarak Nusa Penida adasını ziyaret edeceğiz. Ardından da Bali'ye tekrar dönüp Bali'de Lempuyang Temple yakınlarında bir yerde konaklamayı düşünüyoruz. Hep 10 gidiyor. Motora biner, kuzeye doğru gideriz. Bugün Nusa Penida'ya gidiyoruz. Senur Beach'e geldik. Senur Beach'ten kalkan feribotlar bulunuyor Nusa Penida'ya gitmek için. Buraya gelirseniz indirim yapmadan sakın ola ilk dedikleri fiyata kanmayın. Kişi başı 300 rupiye ödedik Nusa Penida'ya gitmek için bugün. Nusa Penida'ya gidiyoruz. Yani ayakkabılarımızı çıkarıp mı binmemiz lazım? Geri çekmezler mi tekneyi? Böyle bir yolcu bindirmek. Tourist 10,000, 10 million. Tourist 1 million scooter. Feribottan indik. Kadının biri yanımıza geldi. Scooter kiralamak ister misiniz diye. Okey dedik. Kaç para? 100 rupiye dedi. Tabii ki pahalı geldi. İnternette de okumuştuk bu kadar olmadığını. Sonra başkaları geliyor. 75 diyor. Kadın diyor 100 diyor. Neyse şu anda anlaştık. 75'e alıyoruz scooter'ı. Pazarlıksız hiçbir şey yapmayın. Çünkü her zaman fiyatı yüksekten açıyorlar. Bilginiz olsun. What is your name? What's your name? Penny. Wayan. Penny. Bayan. Wayan. I am Ilu. Ilu? Mother. I am second. I am the first one. No. First one. Ilu. Mother. Bu arada helmetler geldi. Kasklarımız. Düştük. Nusa Penida'daki ilk durağımız Kelingi Beach oldu. Belki görmüşsünüzdür Instagram'da buranın fotoğraflarını. Çünkü burası Nusa Penida'nın en popüler lokasyonu. Yalnız yollar aşırı kötü burada. 15 kilometrelik yolu resmen 1 saatte geldik. Yollar berbattı. Hiç yani yol yok diyebilirim size. Aşağı iniyoruz. Ama güzel manzara var önümüzde, deniz. Bayağı güzel ama. Şu aşağısı fotoğraf çekilme alanı. Instagram'da en popüler nokta orası. Kalabalık, insanlar sıra bekliyor. Ne kadar güzel bir yer ya. Çok güzel değil mi? Şu kumun böyle saflığını görüyor musun ya? Hadi gidelim. Bir sürü insan gelmiş. Sabah daha 9. Fotoğraf sırası. Me está sonando más que solo palabras y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos 1, 2, 3 sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Gerçekten ayakkabım yanımda olduğu için çok mutluyum çünkü yolları görüyorsunuz. Yani hakikaten terlikle inilecek gibi değil. Bazı insanları görüyorum ayağında plaj terlikleriyle aşağı inmeye çalışıyorlar ve bayağı sürünüyorlar. Todos esos placeres
saatten beri aşağı inmeye çalışıyoruz. Hem uçurumun kenarından aşağı inmeye çalışıyoruz hem de çok büyük bir sıra vardı. Sıra bekliyoruz çünkü tek kişilik geçiş var. O yüzden gerçekten çok zorlu bir yol. Kayaların üstünden kaymamaya dikkat ederek, zaman zaman iplere tutunarak aşağı inmeye devam. Me gusta y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es combi completa de cabeza a los pies. Sin efecto ni auténtono, te sube el pechito y te Ve bir kez daha görmüş olduk ki güzel şeyleri elde etmek ne yazık ki hiç kolay olmuyor. Yoruldum. Suya atalım kendimizi. Con esos besos chica me emocionó. Con tu cuerpo y tu nivel quieres otra vez. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Buradan ayrılık vakti yaklaşıyor bizim için yavaş yavaş. Çünkü burası giderek daha da kalabalıklaşmaya başladı öğle saatlerine yakın. Neyse ki biz tam zamanında gelmişiz. Hemen feribottan iner inmez buraya gelmiştik. Ama tabii aşağı inmek bayağı bir vaktimizi aldı. Şimdi bilmiyorum o yolu tekrardan yukarı nasıl çıkacağız. Gerçekten hiç bilmiyorum. Zorlu bir yol olacak. İndiğimizden çok daha zor olacağını düşünüyorum çıkmasını. Bu arada burası bayağı kalabalıklaşmaya başladı. Çok kalabalık olan her yerinde bir süre sonra tadı kaçıyor. Biz de o yüzden gideceğimiz her yere mümkün olduğunca erken saatte gitmeye çalışıyoruz. Özellikle turistik yerlere. Aslında tabii ki hani turistik yerlere gitmek durumunda da değiliz ama hakikaten çok güzel yerler var. Sırf turistik olduğu için gitmemek de beni üzüyor açıkçası. Bu yüzden kalabalık olsa da yine de bir gelip görmek istiyoruz. Ki bu geldiğimiz yer gerçekten görülmeyi çok hak ediyor. En çok beğendiğim yerlerden biri burası oldu Bali'de. Yani Bali'ye geliyorsanız mutlaka buraya gelin ama sabah en erken saatlerde gelmeye çalışın. Ve mutlaka ama mutlaka yanınıza spor ayakkabınızı almayı unutmayın derim. Bir sonraki destinasyonda görüşmek üzere. Günaydın. Dün Nusa Penida'da çok yorulduk. Nusa Penida sonrası feribottan iner inmez motorumuzu atladık ve adanın daha da kuzeyine geldik. Resmen o yorgunlukla 1,5 saat daha motor sürmek zorunda kaldı Sercan. Ben arkada oturdum ama gerçekten ikimizin de her yeri ağrıyordu. Akşam saat 7.30 gibi çok tatlı bir yer bulduk. Pirinç tarlalarının karşısında harika bir manzarası olan çok güzel bir yere geldik. Geceyi burada geçirdik. Sadece bu gece için. Bugün de adanın kuzeyindeki yeni yerleri keşfetmeye gideceğiz. Lempuyan Temple'a geldik. Yani gördüklerimiz karşısında biz şok. Çünkü sabah saat 6.45 ve 6.45'teki kalabalığa inanamazsınız. Yolda gelirken arabalar yani sıra yapmış yolun kenarına. Motorlar da aynı şekilde. Biz yukarı çıktık. Yukarısı turist kaynıyor. Aşırı kalabalık ve saat 6.45. Biz niye 6.45'te geldik diye sorarsanız. Turist kalabalığından kaçınmak için. Ama yani bütün millet buraya geliyormuş meğersem. Bütün Bali, bütün Asya, bütün dünya. Bütün dünya burada hakikaten. Tamam. Kutsal suyla kutsadılar bizi şu an.
O kadar yere gittik ama hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Şimdi Lempuyan Tapınağı'na geldik biliyorsunuz. Ve Lempuyan Tapınağı'nın bu kadar popüler olmasının sebebi en popüler cennet kapılarından birinin burada bulunuyor olması. Burayı bu kadar popüler yapan şey ise Instagram influencerlarının buraya gelip burada çok güzel fotoğraflar çekinerek burayı bu kadar ünlü yapması. Kaçta geldiler buraya bilmiyorum ki biz zaten çok erken bir saatte geldik. Ve deli gibi bir sıra var cennet kapısında fotoğraf çekinmek için. Sence kaç saat sürer burada fotoğraf çekinmek? Bence 2 saat ya. Beklemek. 2 saat. En az değil mi? Bence Çünkü daha bak, da çok sürebilir. Şimdi sayıyorum kaç kişi var. Bilmiyorum saysa bitmezdi bu sıra. O kadar kalabalık ki. Yani 200-250 kişi var. bu arada belki siz daha önce Lempuyan Tapınağı'ndaki bu kapının fotoğrafını önünde bir su birikintisiyle görmüş olabilirsiniz. Ve hatta önünde bir göl mü var diye de düşünmüş olabilirsiniz. Ama ne yazık ki önünde herhangi bir göl yok. Bu tamamıyla Instagram influencerlarının ve ardından daha sonra onları izleyen insanların yapmış olduğu bir hile. Burada bir tane fotoğrafçı var. Herkes telefonunu fotoğrafçıya veriyor. Fotoğrafçı eline bir aynayla milletin tek tek onların telefonuyla fotoğrafını çekiyor. Aslında her şey yalanmış. Yani sosyal medyanın gücünü bir kez daha görmüş oluyoruz böylelikle. Her şey yalan, her şey sahte. Çıktık ve diğer tapınakları gezeceğiz. Burada toplamda 6 tane tapınak bulunuyor ve bu 6 tapınak Bali'nin en kutsal 6 tapınağı oluyormuş. 6 tapınağın 6'sı da burada. Bütün tapınak kompleksini gezmek 4 saat vakit alıyor dediler bize. Aslında her şeye rağmen tapınak çok güzel bir tapınak. Hem çok güzel bir yere konumlandırılmış. Bali'nin en yüksek zirvelerinden birinde bulunuyor ve çok güzel bir manzarası var. Hem de mimarisi gerçekten güzel bir tapınak. Son 2 gün bize bir kez daha göstermiş oldu ki sosyal medya hem çok güçlü ama aynı zamanda da bir o kadar yanıltıcı bir medya aracı. Bu yüzden özellikle böyle turistik yerlere giderken her zaman beklentilerimizi biraz daha düşürüp gitmekte fayda var diye düşünüyorum ki daha sonrasında büyük bir hayal kırıklığına uğramamak için. Aynı zamanda şunu da unutmamak lazım ki saatlerce tek bir mükemmel fotoğraf karesi için beklemek yerine bence anın tadını çıkarıp bundan keyif almak çok daha önemli. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Şimdilik önümüzdeki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Hoşça kalın.